Sinema tarihi vizyona girdiği an tarihe gömülmek için milyarlarca dolar harcanan çok az yapıma şahit olmuştur. Ama 7 yıl aradan sonra sinemaya dönen Star Wars, The Mandalorian and Grogu filmiyle bence bunu tam anlamıyla başardı. Bu film koskoca bir evrenin yaratıcı olarak tamamen iflas ettiğinin en büyük kanıtı. Herkese merhabalar. Anıl'ın Hava kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün masamıza bir geek, bir sinema sever ama hepsinden de önemlisi bence bir Star Wars hayranı ve oldum olası gerçekten Star Wars külliyatıyla alakalı bir şeyler oynamayı, bir şeyler izlemeyi, bir şeyler takip etmeyi sevmiş birisi olarak gerçekten beni derin düşüncelere sevk eden ve hatta maalesef, evet maalesef diyeceğim, büyük hayal kırıklığına sevk eden bir film dosyası var karşımda. Biliyorsunuz bu kanalı kurduğumdan beri aslında hep bir şeyleri böyle oldum olası tepeden tırnağa araştırarak, analiz ederek, gizemli kısımlarını, olayların perde arkası kısımlarını, külliyatın derinliklerini okuyarak analizler yapmaya özen gösteriyorum ve sizler de bunu çok sağ olun beğeniyorsunuz ki izliyorsunuz. Bugün de esasında şimdi Star Wars külliyatı küllerinden yeniden doğuyor ve muazzam bir comeback yapıyor propagandasıyla pazarlanan, hatta bir burger firmasıyla da anlaşarak böyle bir burger menüsü, efendime söyleyeyim çocuk menüsü yanında oyuncaklarıyla falan sadece ülkemizde değil her yerde pazarlamasını yapan, insanları hele ki Star Wars hayranlarını ve Mandalorian dizisi ilk çıktığından beri acısıyla tatlısıyla diziyi gerçekten beğenen ve son üçleme faciasından sonra Star Wars'la alakalı çok ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşamış olan insanlara taze bir kan görevi gören Mandalorian'ın bu bütün pozitif pazarlamaların yanında aslen tam 2 saat 17 dakikalık saf bir hiçlikten ibaret olan film demeye dahi dilimin varmadığı yapımı masaya yatıracağım. Valla canlar, en başta şunu söylemek istiyorum. Hani böyle spoilerlı falan tantanasına hiç girmeyeceğim. Direktman bodoslama dalacağım. Çünkü karşımızda maalesef bir film yok. Karşımızda televizyon dizisinin zaten yıllar önce heyecanını kaybetmiş bir bölümünün araya böyle anlamsız diyaloglar, bitmek bilmeyen montajlar ve ruhsuz kovalamaca sahneleri serpiştirilerek 2 saate esnetilmiş bir içerik formu var. Sanki yaratıcı bir akıl değil de yapay zeka tarafından güvenli bölgede kalarak yazılmış hissi veriyor. Tabi biraz böyle yerden yere vuracağım maalesef ama bir saniye. Şimdi birazdan hikayenin mantık haritasını bir masaya yatırmaya çalışacağım elimden geldiğince. Fakat şimdi bu dizi ilk çıktığı andan itibaren arkadaşlar, yani biz dizi severler, daha doğrusu Star Wars sevenler olarak yani Grogu'yu bir şekilde sahiplenmeye çalıştık ki yani izlettiriyor kendini. Bundan yana sıkıntı yok. Bak, pazarlamasını çok güzel yaptınız, oyuncaklarını aldırttınız, yani şunları koleksiyon olarak bize toplattırdınız falan filan. Yani kendimi Taksim delisi gibi hissettim. Öyle cebinden bir şeyler çıkarıyormuş gibi. Ona da selam olsun. Yani şunları aldırttınız, ettiniz. Tamam abi, demek ki bak bir şeyleri zamanında güzel yaptınız ki bunu yedi, yani yetişkin izleyici, Star Wars seven kitle bunu bir şekilde alabildi. Yani şimdi bunu tamamen biz bunu satabiliyoruz. Bundan ekstra oyuncağıyla, cartıyla, curtuyla zaten kar yapabiliyoruz kafasıyla tamamen hareket ettiğinde, yani Disney stratejisine iş tamamen dönüştüğünde iş çirkinleşiyor maalesef. Yani şunu açık açık söylemek istiyorum. Star Wars zaten Disney'e geçtiğinden beri yaşanan bu sıkıntı tepedeki insanlarda ciddi değişimler olmadığı takdirde bence bu şekilde yürümeye devam edecek. Ve sadece maalesef bunu Star Wars içerikleri için söylemiyorum. Son zamanlarda görmüş olduğumuz Marvel içerikleriyle de alakalı bence maalesef aynı sıkıntı, hani işin Disney Plus kısmından özellikle bahsediyorum. Sinema filmleriyle alakalı beklediğimiz, hype'landığımız, güzel olacağını da tahmin ettiğimiz içerikler tabii ki var. Ama zaten elinde iyi bir tarif varken batırman kolay değil, ama Star Wars kısmında maalesef yaşanan durum bu. Yani elinde tutmuş gerçekten lezzetli olan bir yiyecek var gibi düşün. Yani bunun tarifini sana vermişler, bütün sırlarını vermişler, püf noktalarını biliyorsun ama yeni şeyler deniyorsun ve ben bunu bu şekilde yaptığımda daha fazla satarım kafasıyla ilerletmeye çalışıyorsun. Orada bu lezzeti gerçekten sevenler ve müdavimi olan insanları yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorsun. İşin bence en kötü tarafı ise şu: gerçekten yeni jenerasyonu belki yakalamaya çalışıyorum ayağına bir şeyleri yapıyorsunuz ama yeni jenerasyonda gerçekten gençler arasında da yaşı daha 10 küsürlü olan öğrencilerimle, mesela Star Wars'u yeni yeni tanıyan öğrencilerimle de konuştuğumda özellikle mesela ilk üçlemenin
tadının çok daha ayrı olduğunu söylüyorlar. Demek ki her şey bas CGI'yi değil kardeşim. Demek ki genç dimalar bile hala daha güzel bir hikaye, güzel bir kurgu, güzel bir sinematografi bekliyorlar diyebilirim. Neyse, hadi gelin serzenişlerimizi bir ara verip mantık haritasına bir göz atmaya çalışalım. Çünkü hikaye tasarımı o kadar zayıf ki kendi içine derin çelişkiler barındırıyor maalesef. Film, Mando ve Grogu'nun yeni cumhuriyet için eski imparatorluk komutanlarını avlamasıyla açılıyor. Sonra Sigourney Weaver'ın canlandırdığı karakter geliyor ve onlara Jana Coin adında gizemli bir savaş ağasını bulma görevi veriyor. Şimdi buraya kadar her şey standart bir RPG oyununun yan görevi gibi. Bilgiyi kim biliyor? Mesela Hutt ikizleri, ama bilgiyi bir şartla verecekler. Rakip bir suç lideri tarafından kaçırılan ve gladyatör arenalarında dövüşmeye zorlanan akrabaları Roa'yı kurtarmamız gerekiyor. Şimdi bir evrenin kurumsal ve askeri mantığına baktığımızda buradaki zafiyet hemen fark edilebiliyor. Elinizde yeni cumhuriyetin gücü var. Bu çok güzel. Bu bilgilere ulaşmak için neden Hutt ikizlerine işkence yapmıyorsunuz mesela? Ya da neden onları sorgulamıyorsunuz? Ya da saraylarını yerle bir etmekle tehdit etmiyorsunuz? Ama yok. Çünkü senaryonun o klasik git ve getir, hani o fetch quest döngüsüne girmesi gerekiyor maalesef. Ama asıl absürtlük burada başlıyor. Mando arenalara gittiğinde Rao'nun aslında kurtarılmak istemediğini öğreniyoruz. Çünkü adam kontratla dövüşüyor ve özgürlüğünü kazanmayı inanılmaz derecede bekliyor. Kaçırılma olayları ne zamandan beri kontrat bazlı işliyor? Dahası Rao'yu kaçıran suç lideri Mando'ya açık açık onu son dövüşünde öldürteceğim diyor. Karşındaki adamın onu kurtarmaya geldiğini bile bile bu planından mesela niye bahsediyor? Ya bu nasıl bir stratejik akıl tutulması? İşte filmin asıl gizemi tam olarak burada başlıyor. Bu film neden yapıldı? Hikayenin ilk yarısı o suç liderini zaten Mando'nun aradığı Jana Coin çıkmasıyla 60. dakikada bitiyor. Sonra film bitmesin diye araya tamamen zorlama bir kaçırılma ve kurtarma sekansı daha ekleniyor. Ya mesela şunu da eklemek istiyorum. Filmin ilk yarısını izledim, ara verdi ve filmle alakalı ön düşünme şansım oldu. İlk yarı çok güzel başlıyor. Full aksiyon, full koşuşturmaca, çata tamam, Mando'nun dövüş sahneleri falan çok iyi gerçekten. Yani şey oluyorsun böyle. Evet lan, işte özlediğim Mando falan oluyorsun. Çok güzel gidiyor. Grogu desen zaten her sahnede kendinden böyle ay falan filan yaptırıyor. O da çok güzel oluyor. Ama bir heyecanlı ve telaşlı bir durum söz konusu. Hani hikaye bir yere bağlanacak hissi içerisine giriyorsun. Ama ikinci yarı başlıyor. Film 60. dakikasına kadar geliyor ve bitiyor. Sonrasında biraz önce de söylediğim gibi başka hikayelerle veya işte Mando'nun başına musibetler sararaktan falan fistandı. Bir şeyler anlatmaya devam etmeye çalışıyor ama gerek yok. Yani film bize bir şey vermiyor maalesef. Şimdi bir Star Wars hayranı olarak beni asıl üzen ve bu analizi yapmaya zorlayan şey de şu. Bu film ait olduğu evrenden resmen korkuyor arkadaşlar. Projede zerre vizyon, ölçek veya tutku yok. Olayları galaksideki daha büyük gelişmelere bağlamak, arka planda büyüyen o büyük çatışmayı veya dünyayı inşa etmek adına hiçbir çaba sarf edilmemiş. Film kendi küçük, steril balonunun içinde yaşayıp gidiyor. Yani o safe zone'dan çıkamıyoruz. Ya şunu tamamen hissettiriyor. Ben evet Mandalorian'ın tuttuğunu biliyorum. İçinde gayet güzel bölümleri olan güzel bir seri. Ben bunu sinemaya da kakalarım. Sadece Disney Plus'a ödemiş olduğunuz para benim için yeterli değil. Benim sizi sinemaya da çekmem gerekiyor. Adı altında yapılmış, uzatılmış, adalanmış bir Mandalorian bölümü ama maalesef ortalama iyilikte bir bölüm. Yani arkadaşlar, yani spoiler olacağını düşünmüyorum. Zaten bu incelemeyi izliyorsanız Mandalorian'ı izlediğinizi düşünüyorum açıkçası. Oğlum biz bu dizide Luke Skywalker falan gördük yani. Hani daha zaten bunun üstüne çıkma olasılığımız yok. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Yani sen son sezonun son bölümünde bu adamı kısmen emekliliğe ayrılmış gibi hissettirdin bize. Dolayısıyla hani bir anda çata tekrar ben işte Cumhuriyet adına çalışıyorum gibi filme girmenle bize bir şeyler geçemiyor maalesef. Yani ona bir background vermen gerekiyor. Ha mesela bunu gidip Grogu'yu falan kaçırtsaydın gene ya hadi be falan filan derdik. Yani o hikaye de bitti mesela. Ama hani ben Grogu'yu yetiştiriyorum, ediyorum. Ayağına hikayeyi direkt bir aksiyonla başlatmak ve tamamen işi RPG oyunu mantığıyla
maceradan maceraya, quest'ten quest'e koşturma şeklinde tasarlarsak işte o zaman olmuyor. Yani tamam, bir şeyi izlediğimizi, bir şeyi takip ettiğimizi bilen bir film. En başta bir yazıyla da hikayeyi çok az da olsa özetlemeye çalışmış. Hani ne tatlı bir yeşil bebek varmış kafasıyla sinemaya giden çoluklu çocuklu aileler için de bence orada bir özet yapmaya çalışmışlar diye düşünüyorum. Ama o adam da filmden çıktıktan sonra bence hiçbir şey anlamayacak. Ben ne izledim ulan şimdi? Kaslı bir tane adam çata çata sıka sıka gidiyor. Yanında yeşil minnoş bir tane bebiş uzaylı var. Yani Star Wars'u hiç bilmeyen, Mandalorian'ı hiç izlemeyen birisi için hiçbir anlam ifade etmiyor. Dediğim gibi bizler için de, yani bu hikayeyi bilen, Star Wars'a gönül vermiş insanlar için de derin bir haz bırakmıyor, bırakamıyor. Zaten böyle bir amacı olduğunu da düşünmüyorum filmin. Mesela şunu da düşündüm. Yani bu hikayeyi ilk başlatan abimiz, Iron Man filminden tanıdığımız, Happy karakterine can vermiş, sıkı bir Star Wars hayranı olan Jon Favreau, biliyorsunuz. Sanki şimdi senaristlerde de kendisinin ismi var. Hatta filmin yönetmeni de kendisi. Sanki böyle ana hatta Jon abimiz senaryoyu çıkarmış. Sanki bunu yeni sezon için veya önceki sezonlar için daha iyi olabilir. Yazılmış bir ya da iki bölüm olarak tasarlamış. Diğer abimiz ve ablalarımız da senaryo destek veren kişiler ve Disney'in tepesindeki kalantor dayılar, teyzeler. Onların da bak bu satar, bu tutar vesaire vesaire gibi vizyonsuzca eklemeleriyle beraber de son halini almış ve bu halde kurgulanmış, pazarlanmış gibi hissettiriyor. Jon Favreau'ya da şey olmak istemiyorum yani. Bilenmek de istemiyorum, açık konuşmak gerekirse. Şimdi ama şunu da söylemek istiyorum. Hakkını yemek istemediğim taraflar da var tabii ki filmin. Şimdi nostalji tuzağına düşmemişler. O bir kere iyi. CGI ile gençleştirilmiş bir Luke Skywalker, Prenses Leia ya da Millennium Falcon görmüyoruz. Görsek bir kesim tarafından ciddi anlamda havalara uçma durumu olurdu ama hani gerçekten böyle Star Wars'un kurtları olmuş kişiler için de hani böyle bir hikaye içerisinde gençleştirilmiş Luke ve Leia gibi karakterleri eklemeye çalışsalardı son üçlemedeki yaşadığımız o faciayı da tekrardan tetiklerdi. O travmayı tekrardan uyandırırdı. Bence hiç o taraflara girmemeleri iyi olmuş. Ya da mesela işte Millennium Falcon falan da göstermiyorlar. Ahsoka veya Boba Fett bile ortalıkta gözükmüyor. Normalde ticari kaygılardan uzaklaşan bu cesur kararı ciddi anlamda ayakta alkışlardım. Ama sorun şu ki filmin kendi başına ayakta durabilecek hiçbir niteliği yok. Yani Disney tartışma yaratacak veya hayranları bölecek herhangi bir şey yapmaktan o kadar korkmuş ki sonuç olarak hiçbir şey yapmamayı tercih etti. Bu film telefonunuzda böyle aşağı doğru kaydırırken arkada çalması için üretilmiş resmen. Ruhsuz bir kurumsal içerikten fazlası değil maalesef. Tabi bu ruhsuzluk oyunculara da fazlasıyla yansımış durumda. Ekran süresi zaten çok az olan Pedro Pascal'ın sesinde bile ne kadar sıkıldığı ve projeden koptuğu ciddi anlamda anlaşılıyor. Keza Sigourney Weaver'ın da son 10 yıldır oynadığı standart karakterlerden birini daha oynamak için sadece böyle sete uğramış gibi bir havası var. Toparlamak gerekirse canlar, bu film bir arzunun değil de tamamen bir zorunluluğun ürünü olmuş. Stüdyonun kendine olan inancını kaybettiğinin ve yaratıcı fikirlerinin tükendiğinin somut bir kanıtı. Eğer Star Wars'u sinema salonlarında o muhteşem dönüşü boğulacaksa gelecekte bizi çok daha sığ ve karanlık bir dönem bekliyor bence. Peki şimdi toparladık ettik, iyi hoş güzel, ama bu video ve bu film analizi bana yakında çekmem gerektiğini hissettiğim yeni bir videonun fikrini de veriyor açıkçası. Hani Hollywood'un yaratıcılık krizi ve kaybolan epik hikayeler diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Zira gerçekten böyle bir kritik yapmamız gerekiyor bence artık. Daha önceden Disney'i yerden yere vurduğum bir video var. Onu kartlara ekleyeceğim. Neden bu şekilde video çekmek istediğimi oradan birazcık daha iyi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Christopher Nolan'ın da bir facia gibi hissettiren Odyssey filmiyle alakalı da çekmiş olduğum video ve orada özellikle tarihçi tarafımı da ön plana çıkarmış olduğum bir analiz ve kritik yapmıştık fragmanlarla alakalı. Yine onu da kartlardan izleyebilirsiniz diyeyim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve diğer videolarda görüşene kadar yorum yapmayı, abone olmayı ve diğer içeriklere de şöyle bir göz atmayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.